Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da tam anlamıyla bir fiyasko yaşanıyor. Bildiğiniz üzere yeni hükümet göreve başladı. Yeni başbakan, yeni sağlık bakanı ve diğer bakanlar. Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamayla Merkel dönemindeki Sağlık Bakanı'nın ve Merkel'in saklamış oldukları gerçekleri tek tek deşifre etti. Yeni Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada 2022'nin ilk çeyreğine kadar aşı kampanyasını, bu aşılamayı sürdürecek kadar ellerinde aşı bulunmadığını söyledi. Bir önceki Sağlık Bakanı Jens Spahn, biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz, hiçbir şekilde bu konudan bahsetmiyordu. Sadece ve sadece herkese aşı olun diyorlardı ama meğer ki ellerinde aşı falan da yokmuş. Merkel de bu gerçekleri gidene kadar demek ki ben nasıl olsa emekli olacağım diyerek saklamış. Bu açık bir şekilde anlaşılıyor. Almanya'nın yeni Federal Sağlık Bakanı yapmış olduğu bu açıklamayla Almanya'da yaşayanların aslında kaderine terk edildiğini de söylemiş oluyor. Bir taraftan bu işten kurtuluşun bu sıvılar olduğunu söyleyen bu siyasetçiler, diğer taraftan ise ellerinde sıvıların olmadığını da itiraf ediyorlar. Şimdi ben Sayın Merkel'e ve bir önceki Sağlık Bakanı Spahn'a şunu sormak istiyorum. Siz gazetecilerin önüne çıkıp ya da çıkmış olduğunuz televizyon programlarında sürekli olarak insanlara aşıları vurun, vurun, vurun dediniz. Yaklaşık 25 milyon insan aşı olmadı. Eğer bu 25 milyon insan da aşı olsaydı Almanya'da ne yapacaktınız çok merak ediyorum. Herhalde Allah'a dua ettiniz ki bu insanlar gidip aşı vurdurmasın. Arkadaşlar, yeni Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu bu açıklama gerçekten Almanya'da durumun ne kadar sıkıntılı olduğunun bir göstergesi. Zaten beni takip edenler bilir, ben aylardır ne diyorum? Şu anda siyasetçilere güven yok. Ben de siyasetçilerin yapmış oldukları açıklamaların %70'ine güvenmiyorum ve inanmıyorum. Nitekim bu koronavirüs krizini hiçbir şekilde yönetemediler, başarısız oldular. Eğer başarılı olsalardı şu anki vaka sayıları geçen yılla aynı olmazdı. Vaka sayıları 50, 60, 70 binlere kadar çıkmış vaziyette. Her gün hayatını sadece Almanya'da 500'ün üzerinde kişi koronavirüse bağlı olarak yitiriyor. Şimdi siyasetçilerin çok güzel yaptığı bir şey var. Gerçekleri saklamak, perde arkasına bu gerçekleri iterek ön planda başka bir tiyatro oynamak. Merkel de dahil olmak üzere bir önceki hükümet belli ki bu yapılan açıklamadan sonra bize bir tiyatro oyunu oynadılar. Düşünebiliyor musunuz? Tüm dünyada bu işten kurtuluş denilen sıvılar Almanya'da bulunuyor. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci. BioNTech, yani Almanya'da, Almanya'nın elinde sıvı yok arkadaşlar. Sağlık Bakanı açıkladı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu aslında yani bizim Allah'a emanet olduğumuzu, bu siyasetçilerin bizlerle ilgili almış oldukları kararların hepsinin saçma sapan kararlar olduğunun da bir göstergesi. Şimdi birileri şunu söylüyor olabilir. Çok ağır konuşuyorsun. Arkadaşlar, her gün 500'ün üzerinde insan ölüyorsa ve insanlar yoğun bakımlarda şu anda entübe ediliyorsa, nefes almakta zorlanıyorsa ve bu siyasetçilerin iddialarına göre de bu sıvılar insanları bu hastalıklardan, bu yoğun bakımlardan koruyorsa, o zaman neden çıkıp açıklama yapmıyorsunuz, elimizde sıvı yok demiyorsunuz? Almanya'da 25 milyon kişi hala bu sıvıların hiçbir tanesini vurdurmadı. Vurdursaydı ne yapacaktınız çok merak ediyorum. Merkel, Sağlık Bakanı. Bu bir rezalet arkadaşlar. Yani bunu kibar bir şekilde hiç kimse anlatmamı beklemesin. Kusura da bakmasın. Bu ne demek ya? Sağlık Bakanı çıkıyor diyor, elimizde diyor 2022'nin ilk çeyreği. İlk çeyreği ne demek? Ocak, Şubat, Mart. Mart'a kadar bu sıvıları biz diyor temin edemeyiz, vuramayız diyor. Şimdi bir taraftan da Uğur Şahin, Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci şunu söylüyor. Diyor ki mutlak surette insanlar 4. dozları vurdurmak zorunda diyor. O zaman Almanya'da yaşayanlar, tüm Avrupa'da yaşayanlar bilin ki eğer onların iddialarına göre bu sıvılar bu işten kurtulursa, öyle diyorlar, ben söylemiyorum bunu, bu bir rezaletin başka bir türlüsü. Arkadaşlar 2 yıl olmuş.
2 yıldır biz bu salgınla mücadele ediyoruz. İnsanlık gerçekten teslim olmuş vaziyette. Avrupa'da çıkıp biz bu işi yendik, bulduk, sıvıları bilmem neleri onu bunu bulduk diye sağda solda hava atıyorlar. İşte Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. Yok diyor, elimizde sıvı yok diyor. O zaman siz ne iş yapıyorsunuz arkadaş? Bu insanlar sağlıklarını size emanet etmiş vaziyette. Bir de enteresan tarafı, biliyorsunuz bu sıvılar ilk çıktığında siyasetçiler ne dediler? Zorunlu değil dediler, değil mi? İsteyen vurur, isteyen vurmaz. Şimdi gelinen noktada ne oldu? Şubat ayında yasa çıkartıyorlar, zorunlu olacak. Pek çok ülkede bu yasalar çıkartıldı. Yani bir de böyle saçma sapan bir durum var. Şimdi yeni Başbakan Scholz geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Şubat ayında bu yasayı çıkartacağız. Şimdi anlaşılıyor niye Şubat ayında çıkarmak istedikleri. Çünkü bugün çıkarsalar bu yasayı, zorunlu herkes bu sıvıları vurduracak dese, ellerinde aşı olmadığı ortaya çıkacak arkadaşlar. Yani yapmış oldukları her açıklamanın arkasında bir fırıldak var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben hayatımda yani bu koca koca devletlerin yöneticilerinin bu kadar aciz olduğunu görmedim. Lafa bakınca diyorsun ki o koskoca Almanya. Bazı izleyicilerimiz de yazıyor, ben böyle şeyler anlattığım zaman. Kardeşim diyor, Almanya güllük gülistanlık. İnşallah daha çok güllük gülistanlık olur. Bizim de amacımız bu. Başta Türkler olmak üzere Almanya'da yaşayan, haklarını bir şekilde savunmaya çalışan insanların sesi olmaya çalışıyoruz biz de. Bizim de amacımız bu. 2 yıldır bu koronavirüs hayatımızda var. Sağlık Bakanı çıkıp diyor ki yoğun bakımlarda yer yok. Hani bu sıvılar o zaman koruyordu? Hani hafif bir şekilde bu hastalığı atlatmalarını sağlıyordu insanların? O zaman bir tane ortada yalancı var arkadaşlar. Bir yalancı var. Yani 2 yıldır bu iş hayatımızda, yaklaşık 2 yıldır hastanelerin yoğun bakım kapasitelerini niye arttırmıyorsunuz? Öyle değil mi arkadaşlar? Niye arttırmıyorsunuz? Almanya'nın pek çok eyaletinde yoğun bakımlarda yer olmadığı için başka eyaletlere hastaneler, hastalar nakil ediliyor. 2 yıldır ya da 1,5 yıldır siz hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin sayısını, hasta yatak sayısını niye arttırmadınız? Arkadaşlar, siyasetçilerin yaptığı tek bir şey var. Çıkıp şu yasağı getiriyoruz, bu yasağı getiriyoruz. İşte maske, mesafe koruyun, sıvıları vurdurun. O da sıvılar ellerinde yokmuş. O yalanları da çıktı ortaya. Yani her türlü hokkabazlık var arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sıvıyı senin ülkende bulsunlar. Biz bu işi bitirdik değil. 3 ay önce Almanya Sağlık Bakanı açıklama yapıyordu. Bu iş kontrolümüzün altında diyordu. Yalan söylüyor demek ki. 3 ay önce çıktı Sağlık Bakanı, dedi ki bu iş bizim kontrolümüzün altında dedi. Kim söyledi biliyor musun? İşte bu adam. Bak bu adam, Jens Spahn. Bu adam söyledi. Bak ben söylemedim. Kendisi çıktı, dedi ki bu iş bizim kontrolümüzün altında. Çok güzel bir şekilde biz bu krizi yönetiyoruz dedi. Ya elinde senin sıvı yokmuş be. Böyle mi yönetiyorsun sen? Ben söylemiyorum bunları. Bak bu adam söylüyor. Almanya'nın Federal Sağlık Bakanı bir önceki. Şimdi yeni Sağlık Bakanı çıktı, diyor ki yok kardeşim diyor, elimizde sıvı yok ki diyor. Bu ne demek? Ortada bir tane yalancı var demek. Peki sıvı olmadığını Merkel bilmiyor muydu? Onun önüne rapor gitmiyor muydu? Yani Sağlık Bakanı sıvının olmadığını sadece kendisi mi biliyordu? Mümkün mü böyle bir şey? Arkadaşlar, bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Bu siyasetçiler koronavirüsü ellerine, yüzlerine, gözlerine bulaştırdılar. Milleti de perişan ettiler. İnsanlar hastane köşelerinde, insanlar evlerinde büyük bir sıkıntı içerisinde, ekonomileri bozuldu, psikolojileri bozuldu. Bozulmayan bir şey yok çok şükür. Bir de bu siyasetçiler bu kadar ekonomik pahalılığa rağmen marketlerde, çarşılarda, pazarlarda gıda fiyatları en az %21 yıl önceye göre artmış. Enflasyon Almanya'da şu anda 5,2 arkadaşlar. Sosyal yardımlar 0, korona tazminatı 0, 0, 0, 0. Bir de utanmadan şimdi emekliye, değerli izleyicilerimiz, yapacakları zammın miktarını da düşürdüler. Dediler ki biz bu parayı size veremeyeceğiz. 5,2 yapacaklardı. Şimdi 4,4'e düşürdüler arkadaşlar. Emeklilerini alacakları 2022 zammını da.
Bunların yaptığı sadece bu. Başka bir şey yok. Şimdi arkadaşlar hazır olun. Korona vergileri geliyor Almanya'da. Bakın göreceksiniz. Bu koronavirüs döneminde kaybedilen vergileri o vatandaşa, esnaflara geçen yılki cirolarının %70'i oranında vermiş oldukları korona tazminatlarının acısını senden, benden çıkartacaklar arkadaşlar. Rahat olun. Göreceksiniz. Yakında yeni hükümet başka isimler adı altında korona vergileri getirecek. Bunları da emin olun ki sizler için takip edeceğiz ve yayınlayacağız. Değerli izleyicilerimiz, bu konularla ilgili olarak siz de görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunları da yine videomuzun altındaki yorum bölümüne yazın ve bana ulaştırın. Sizlerden ricam mutlak surette kanalımıza abone olarak daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olun. Bunu sizden hasreten rica ediyorum.